her şey sığacak. Bunlar zaten incecik ya. Bu riski alamam. 5 mi? Kaç dedim ben az önce? Hatta bunu bile almasam olur. Merhabalar herkese. Kabusuma hoş geldiniz. Bilmeyenler için, ki bu da neredeyse herkes oluyor, Berlin'de Erasmus yapmaya gidiyorum. Ve bu da 6 aylık bir bavul hazırlamamı gerektiriyor. Kısaca hayatımı Berlin'e taşıyacağım diyebiliriz. Bu da gerçekten benim için harika bir deneyim. Aslında haftalardır üzerine düşündüğüm ve çalıştığım bir şey ama şu an tamamlamaya çok yakın hissediyorum. Aslına bakılırsa bir liste yaptım ve burada işte elektronikler, cilt bakımı, belgeler, yiyecek içecek, kıyafet gibi bir sürü kategorilere böldüm. Bu kategoriler arasında beni en çok korkutan şey kıyafet seçimiydi. Çünkü kolay seçebilen var mı gerçekten kıyafet? Ben 2 günlüğüne arkadaşımın evine giderken bile en az 5 saat falan düşünüyorum. Nelerimi aldım, neler götüreceğime karar vermek. Onun sonunda kabaca bir şeyler oluşturdum gibi. Fark ettim ki gerçekten çok yanlış bir yöntem izliyorum. Ben tümden gelim yapıyorum. Yani götürmek istemediğim her şeyi eleyip ondan sonra kalanlar arasından seçim yapıyorum. Çünkü bu daha kolay geliyor böyle seni götüreceğim diye böyle kararlı bir şekilde seçebilmekten. Evet. Bu yüzden yıllar sürüyor bavul hazırlamam. Neyse. Bu kadar olumsuz olmaya hiç gerek yok. Söylediğim gibi götürmem gereken kıyafetlere karar verdim ve bunları ayrı ayrı dizdim. Şimdi onlara göz atalım. İlk bakışta gerçekten çok fazla şey varmış gibi görünüyor olabilir. Bunun nedeni gerçekten çok fazla şey olması. Ama gerçekten eleyebileceğim kadar her şeyi eledim ve burada bir düzen olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Onun dışında kıyafetleri şu şekilde vakum torbalara koymayı düşünüyorum. Ki havası alınınca valizde çok daha az yer kaplasınlar. O zaman en basitinden hemen tişörtlerle başlayalım. Yanımda toplamda tam 10 tane tişört götürüyorum. Ne az ne çok bir sayı yani. Orada olacağım sürenin yarısı kış olacak, yarısı da yaz olacak. Ki ben kat kat giyinmeyi sevdiğim için bu tişörtleri kışın da kullanırım. O yüzden 10 tişört benim için ideal. Sonrasında şortlar var. Yanıma 6 tane şort alıyorum. Ağustos'un sonuna kadar orada olacağım için şort gerekiyor gerçekten. Yani bilmiyorum, Berlin'in hava koşulları tam olarak buna elverişli olmayabilir ama Ağustos'un sonuna kadar demek yazın tamamı demek ve yaz, yani bu riski alamam. En kötü ihtimalle Avrupa'nın güneylerine belki hani sınırlar falan açılırsa böyle Avrupa'nın diğer şehirlerinde gezerken giyerim. 6 tane şort. Ve tabii ki sweatshirtler. Bavulumun büyük bir kısmını bunlar kaplayacak sanırım. Aslında sadece 9 tane sweatshirt götürüyorum. Sadece dediğime bakmayın çünkü ben kışın gerçekten sweatshirt dışında pek bir şey giyemiyorum. Mesela artık kesinlikle kazak insanı olmadığıma eminim. O yüzden yanımda sadece bir tane kazak götürüyorum. Bu biraz sorgulanabilir bir karar çünkü Berlin gibi soğuk bir yere giderken bir tanecik kazak götürmek biraz enteresan. Ama söylediğim gibi genel olarak sweatshirt giyiyorum ve 9 tane sweatshirt de bence 3 aylık bir süreç için orada rahat rahat giyebileceğim bir sayı. Ki bunlardan bir tanesini ben zaten giyip giderim. Yani bavulda yer kaplamasın diye bavula konulacakları 8 yapabiliriz. Bence gayet iyi. Evet, gelelim benim için en acıklı olan kısma. Etek ve elbiseler. Toplam 8 tane etek ve elbise. Geçen sene hazırlanırken, bir saniye burada altyazı geçmem gerekiyor. Ben geçen sene Erasmus'a gidecektim. Korona nedeniyle iptal oldu. Benim uçağıma 3 gün kala sınırlar kapatıldı. Böyle bir şey yaşadım ben. Sadece küçük bir parantezde yani neyden bahsettiğimi anlayın diye. Geçen sene doldurmuştum bavulu elbiselerle. Çünkü işte konserlere gidilir, partiler, etkinlikler. Erasmus! Bu sene daha çok eşofman 1, eşofman 2, eşofman 3, tight 1, tight 2, tight 3 falan gibi gidiyor. Çok sosyal bir Erasmus geçirmeyeceğimi göz önüne alarak gidiyorum oraya. Çünkü malum korona. Evet, uzun kollu üstler. Şu an o kadar fazla göründü ki gözüme, acaba bir kere daha mı ayıklama yapsam? Bu kadar şeyi ben nasıl taşıyacağım? Neyse, toplamda 16 tane uzun kollu üst götürüyorum. Bunlar sweatshirtler gibi değil. Biraz daha hani ince, kat olarak giyilebilecek şeyler. Şöyle, aslında bunların yarısından çoğu boyunlu body'ler. Ben böyle sweatshirt'ün altına, tişörtlerin altına
katman katman hep giyindiğim için renk renk onlardan götürüyorum aslında. Çok da mantıksız gelmedi bana ama sayıyı görünce bir... Sakin. Her şey sığacak. Bunlar zaten incecik ya. Hiçbirinizden vazgeçmek istemiyorum. O yüzden sığacağız. Gelelim altlara. Bunlar eşofman altları ve taytlar. Toplamda 3 tane tayt, 3 tane de eşofman altı götürüyorum. Zaten hayatım da aslında bunların içerisinde geçiyor. Özellikle pandemi başladığından beri pantolon giymedim gibi bir şey. Ve artık giymeyi de istemiyorum galiba yani. Neyse, pantolon götürmüyor değilim. Ama şöyle bir şey yaptım. İçinde rahat hissetmeyeceğim, yeterli bollukta olmayan pantolonları direkt olarak eledim. Hatta dar paça pantolon giymeyi bile sevmediğimi fark ettim ve sadece bir tane alıyorum o yüzden. Hatta bunu bile almasam olur. Bir kere daha düşünülür bu. Neyse bilmiyorum. Toplamda 6 tane pantolon götürüyorum. Bunlardan bir tanesini de tight üstüne pantolon gibi kat kat giyinip yolculukta azaltmış olurum bavuldan. Yani bavula toplamda 5 tane... 5 mi? Kaç dedim ben az önce? Evet, toplamda 5 tane pantolon koyacağım bavula. Bence bu da 6 ay için gayet iyi. Bunlar götürmek için seçtiğim yazlık böyle mini üstler tarzı. Ufak tefek üstler. Bunları saymakla uğraşmayacağım bile çünkü saymak beni mutlu etmeyecek. Buna çok eminim yani bunları görünce. Ama hepsi böyle çok küçük ince parçalar olduğu için aslında yani bunların 5 tanesi bir sweatshirt'e eşdeğer gibi düşünürsem içimi gayet iyi rahatlatıyorum. Biraz ağır. Bir de yanıma 2 tane böyle spor üstüne aldım ki belki spor, yoga bir şeyler yaparım yani. 6 ay boyunca da yapmazsam zaten bitti sanmış olabilirsiniz ama bitmedi. Maalesef. Daha çok şey var. Yanımda 3 tane şapka götürüyorum. 2 tane kışlık şapka götürüyorum. Bir tanesi bere, bir tanesi böyle garip bir şey. Bir tane bandana götürüyorum. Bir tane de şal götürüyorum böyle. Hem atkı olarak kullanırım hem bir şekilde kullanırım yani. Annemin dolabından yeni buldum. Ödünç aldım. Son olarak da böyle evet bu bahsettiğim tek kazak bu arada. Bunlar da işte böyle bir şeylerin üstüne giyilebilecek hırkadır, cekettir, gömlektir. O tarz böyle hani önden iliklemeli ceketimsi. Toplamda 5 parça da bunlardan götürüyorum. Burada sona eriyor. Ayakkabılar konusunda da olabildiğince seçici davranmaya çalıştım. O yüzden yanımda sadece bir tane bot, bir tane terlik, 2 tane de spor ayakkabı götürüyorum. Spor ayakkabıların bir tanesi biraz daha yazlık bir model, bir tanesi daha kışlık bir model. Terliği ilk gittiğimde orada yurtta giyerim diye düşündüm. Yaz geldiğinde dışarıda giymeye başlarım. Bot da soğuk bir iklime gittiğim için bir tane bota illaki ihtiyacım olacaktır. Daha fazla şey götürmemek için gerçekten kendimle bir mücadele verdim ama sadece ihtiyaç olan şeyleri koyuyorum. Onlar da burası oluyor. Jesus Christ.
Bitmedi. Bir dakika, ışık gibi. 5 tane. Ay.